Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bol malzemeli pizza tarifim var. Yapım aşaması oldukça kolay. Canınız pizza istediğinde evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dışarıda satılanlardan daha da lezzetli diyebilirim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Hamurunu hazırlıyoruz öncelikle. Karıştırma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık sütümü aldım. 1 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 paket kuru mayamı içerisine ekledim. Şekerim ve mayam eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Eridikten sonra yarım su bardağı sıvı yağımı içerisine ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Unumu eklemeye başlıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yaklaşık 4-5 su bardağı kadar un gidiyor. Unu kontrollü olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Un miktar değişiklik gösterebilir. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu da içerisine ekledim. İyice karıştırıyorum. Elimle yoğrulacak kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurum toparlandı, gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu. Bu şekilde olduktan sonra yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve kesinlikle elinize yapışmıyor. Üzerini streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandıralım. 2 katına çıktıktan sonra mayalanmış demektir. Üzerindeki streç filmi alıp hamurumun havasını alıyorum. Hamurumu 2 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum hamurlarımı bezeliyorum. Bezelerimden bir tanesini yağlı kağıdımın üzerine aldım. Bu şekilde oklava ile açıyorum. İstediğim büyüklüğe gelinceye kadar açmaya devam edeceğim. İstediğim büyüklüğe geldi. Ben yuvarlak yapmayı tercih ettim. Tepsimin içerisine alıyorum. İsterseniz tepsinizin boyutunda dikdörtgen bir şekilde de bu pizzayı hazırlayabilirsiniz. Hamurumun üzerini çatal ile bastırarak delikler açıyorum. Delikleri açma sebebim de hamurumun çok fazla kabarmaması. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda 10 dakika hamurumu pişireceğim. Fazla kabarmasını istemiyorum. Bu arada salçalı sosumu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar salça, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullandım. Bir miktar karıştırdım. İçerisine 1 çay kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Aynı şekilde karıştırdıktan sonra bir miktar su ekleyerek istediğim kıvama gelene kadar salçamı açıyorum. Salçalı sosumu da hazırladım. İsterseniz içerisine ketçap da ekleyebilirsiniz. İkinci hamurumu açmaya başlıyorum. Yağlı kağıdımın üzerine hamurumu aldım. Ve hamurumu istediğim büyüklükte açıyorum. Hamurumu istediğim büyüklükte açtım. Tepsimin üzerine alıyorum. Öncelikle ilk açmış olduğum hamurumu pişireceğim. Daha sonra
bu hamurumu pişireceğim. Bunu da aynı şekilde bir çatal yardımıyla üzerine delikler açıyorum. Hava alsın ki çok fazla kabarmasın. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda 10 dakika pişiriyorum. Daha sonra alıyorum ve üzerine hazırlamış olduğum salçalı sosumdan sürüyorum. Üzerine öncelikle kaşar peyniri serpiyorum. Zeytin dilimlerinden ekliyorum. Kullandığım malzemeler evimde olan malzemelerdi arkadaşlar. Evinizde bulunan malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz sizler de. Üzerine de sucuklarımı diziyorum. Kapya biberlerimi dizdim. Birkaç dilim domateslerimi de içerisine koydum. Son olarak da mısır ekliyorum. Ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık 30 dakika içerisinde pişiyor arkadaşlar. Sucukların çok fazla kurumasını ve yanmasını istemiyorsanız üzerine de yağlı kağıt koyabilirsiniz bir miktar piştikten sonra. İkinci pizzamı da aynı şekilde 200 derecelik fırınımda 10 dakika pişirdim. Daha sonra alıp üzerine salçalı sosumdan sürdüm. Kaşar peynirlerimi üzerine serpiyorum. Daha sonra sucuklarımı üzerine ekliyorum. Bir miktar zeytin ekliyorum. Kapya biberlerimi de ekledim. Domates dilimlerimi üzerine ekliyorum. Son olarak mısırlarımı da koyuyorum ve pizzamı hazırlamış oluyorum. Dediğim gibi evinizde bulunan malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Benim kullandığım malzemeleri kullanmak zorunda değilsiniz. İlk atmış olduğum pizzam pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde olduktan sonra fırınımdan aldım. Üzerinin yanmaması için biraz piştikten sonra üzerine yağlı kağıt koymuştum. Çok fazla sucukların kurumasını istemedim. Artık pizzamı dilimliyorum. Dilimledikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dışarıda yediğiniz pizzalardan bile gerçekten lezzetli oluyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Tam tutan ve tam ölçülü bir tarif. Şimdi bir dilim alıp sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Yumuşacık ve çok lezzetli bir pizza oldu. Pizza hamurunuzun çok fazla kuru olmasını istemiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup